Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Jack ve Fasulye Sırığı adında harika bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar çok uzaklarda yemyeşil bir vadide küçük bir köy varmış. O köyün kenarında yosun kaplı çatısı cesurca rüzgara bakan eski bir kulübe duruyordu. O kulübede sevgi dolu annesiyle birlikte Jack adında bir çocuk yaşıyordu. Babası yıllar önce vefat etmiş, geride sadece anılarını bırakmıştı. Hayat kolay değildi. Jack'in giysileri yırtıktı, ayakkabıları sızdırıyordu ama kalpleri sıcacıktı. Jack'in en yakın arkadaşı bir inekti. Ama sıradan bir inek değildi. Karamel rengindeydi. Her şeyi anlıyormuş gibi görünen bilge gözleri vardı. Jack ona hayrandı. Her sabah gün doğmadan önce uyanır, onu nazikçe okşar, sütünü sağar ve pazara giderdi. Süt sadece birkaç kuruş kazandırdı ama Jack bunlarla biraz patates, biraz ekmek aldı ve gülümseyerek eve döndü. Ve böylece günler geçti. Basit ama sevgi dolu. Bir yıl kış erken geldi. Ama bu herhangi bir kış değildi. Uğuldayan rüzgarlar, karla kaplı yollar ve soğukta titreyen bir çatı. Jack ve annesi battaniyelerin altına girmiş, ısınmaya çalışıyorlardı. İnek de çırpınıyordu. Ahırda titriyor, ot bulamıyor ve zayıflıyordu. Bahar geldiğinde umut çiçek açmadı. Toprak dondu kaldı ve hiç yeşil dönmedi. İnek artık süt veremiyordu. Bir sabah Jack elinde boş bir sürahiyle içeri girdi. Annesi derin bir nefes aldı. Vakit gelmişti. İneğin satılması gerekiyordu. Jack'in kalbi acıyordu ama başka çaresi yoktu. Jack karamel renkli ineğiyle birlikte köy yolunda ilerlemeye başladı. Yol boyunca mavi beyaz çizgili önlük ve hasır şapka giyen bir adamla karşılaştı. Adam gülümsedi. Gözleri parlıyordu. Küçük yeşil bir kese çıkardı. İçinde 3 tane fasulye vardı. "Bunlar sihirli," dedi adam. Jack tereddüt etti. Sonra fasulyeleri kabul etti ve eve döndü. Annesi onları gördüğünde çok sinirlendi. Jack utanarak odasına gitti. Fasulyeleri elinde tuttu, sonra da hayal kırıklığı içinde pencereden dışarı fırlattı. Yatağına kıvrılıp ağlayarak uyudu. Sabah olduğunda Jack'in odası karanlıktı. Pencereye koştu ve gözlerine inanamadı. Bir gecede dev bir fasulye sırığı büyümüş, gökyüzüne doğru uzanmıştı. Yaprakları basamak gibi kıvrılıyordu. Jack heyecanla pencereden dışarı tırmandı. Tırmanmaya başladı. Daha yükseğe, daha yükseğe, ta ki aşağıdaki köy kaybolana kadar. Aniden küçük bir peri ortaya çıktı. Jack'e babasının bir zamanlar bir dev tarafından çalınan altın yumurtlayan bir tavuğa sahip olduğunu söyledi. Jack'in gözleri büyüdü. Hakkı olanı geri almak zorundaydı. Jack bulutların üzerinde bir kaleye ulaştı. Kapıları devasaydı ve sessiz taş aslanlar tarafından korunuyordu. Altından geçti ve içeri girdi. İçeride yüksek tavanlı ve uzun halılarla kaplı büyük bir salon vardı. Sonra yer sarsıldı. Dev elinde altın tavukla geldi. Oturdu, yahnisini yedi ve uykuya daldı. Jack sürünerek tavuğu kaptı ve pencereye doğru yöneldi. Ama devin karısı çığlık atmış. "Bir oğlan, altın tavuk onda." Dev Jack'e doğru hamle yaptı. Jack pencereden dışarı sıçradı, fasulye sırığını yakaladı ve olabildiğince hızlı bir şekilde aşağı kaydı. Jack yere ulaştığında bir balta kaptı ve fasulye sırığını kesti. Dev asla geri dönmedi. Altın tavuk her gün bir yumurta yumurtladı. Jack ve annesi yeni bir inek aldılar. Kulübelerini onardılar ve bahçeye çiçekler ektiler. O günden sonra huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüler. Ve sessiz vadide umut bir kez daha yeşerdi. Ve bu hikayenin sonu. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.